İşin uzmanından herkese merhabalar. Çalışma ve sosyal güvenlik konularındaki sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Aynı zamanda soru@işinuzmanı.tv'den de sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Bugün Aylin Hanım'la birlikteyiz. Aylin Göstericiler. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizinle bugün iş hukuku ile ilgili sorularımızı cevaplandıracağız. Evet. İlk soruma geçeyim mi? Tabii ki. Tamam madem. Soru şöyle. İşverenimiz maaşlarından bize açıklama ve bildirim yapmadan kesinti yaptı. 2 taksitle maaşlarımızı yatırmaya başladı. Bu şekilde bir uygulama yetkisi var mıdır? Şimdi iş kanunundaki düzenlemeler bu konuda çok açık ve net. İşveren her ay işçinin parasını nakit olarak ödemek zorunda ve bildirilen sürede ödemek zorunda. Şimdi böyle bir kesinti yapma yetkisi yok tabii. Dolayısıyla işçinin burada bu hakkını işveren kötüye kullanması nedeniyle fesih hakkı gündeme gelir ve iş hakkını hak nedenle feshederek işverenden kıdem tazminatı ve diğer haklarını da talep edebilir. İşverenlerin öncelikli yükümlülüğü ücret ödemedir. Ücret de nakit olarak ödenir ve belirlenen sürede işçinin banka hesabına yatar. Hatta 2008 yılında bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğe göre işveren muhakkak ücret ödemelerini banka hesabı kanalıyla yapmak durumunda. Şayet işçimizin böyle bir sıkıntısı varsa dediğimiz gibi iş akdini hak nedenlerle feshedip kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacakları varsa fazla mesaisi, yıllık izin ücretlerini işverenden önce bir yazıyla talep edecek. Eğer olumlu dönüş almazsa iş mahkemelerine dava açarak bütün bu işçilik alacaklarını talep edebilir. Teşekkür ederim. Diğer soruya geçiyorum. Tabii. İş yerinde görevim olmayan bir iş bana verilmek istendi ve ben bu işi yapmayı görevim olmadığını belirterek reddettim. Bundan sonra görevimle ilgili en ağır işler yoğun olarak bana verilmekte ve sert tavırla benimle diyaloğa geçilmektedir. Bununla ilgili olarak başvurabileceğim bir yasa, bir yol var mıdır? Şimdi ben bununla ilgili ilk cümleye cevap vereyim. Şimdi işverenin yönetim hakkı kapsamında çalıştırdığı işçilerle ilgili görev değişikliği yapabilir. Ama iş kanununda der ki bu görev değişikliği mevcut yaptığı işi ağırlaştırıcı şekilde olamaz. Ama mesela diyelim işverenin bir frezede çalışıyor, gider bir başka frezede çalıştırabilir. Ama mesela diyelim CNC operatörünü gidip bir preste çalıştıramaz. Ama tabii bunun da belli şartları var. Bunlar çok ayrıntılı şeyler ama biraz açacağım o yüzden. Mesela diyelim CNC'de işçi verimli çalışamıyor. CNC'yi iyi kullanamıyor, eğitimleri iyi değil ya da bu konuda pratiği çok iyi değil. Onu prese verebilir. Bu haklı bir yönetim değişikliğidir. Bunun dışında çalışma şartlarını diyelim ki ikinci cümlenizde o geçiyor. Çalışma şartlarını ağırlaştırdım. Bunu da yapabilir işveren yine yönetim hakkı kapsamında ama bunu işçiye yazılı olarak bildirmek durumunda. Diyecek ki sen şu noktada çalışıyorsun, ben seni şurada çalışmana uygun buldum. İşçi bu yazılı olarak bildirilen iş yeri değişikliğini kabul eder ise yine yazılı kabul etme şartı var. O zaman işveren görev değişikliğini ağırlaştırıcı da olsa çalışma şartları yapabilir. Kabul etmedi diyelim işçi. Bu sefer işverenin eşit davranma ilkesi ve çalışma şartlarını ağırlaştırmama yükümlülüğü nedeniyle işçimiz yine iş akdini yazılı bildirim yaparak fesih edebilir. Genelde işçiler yapıyor, iş yerinde ertesi gün gelmiyor, işi bırakıyor, çekip gidiyor. İşveren de diyor ki devamsızlık nedeniyle art arda üst üste tutanaklar tutuluyor ve sanki kendisi haklı fesih yapmış, işçi terk edip gitmiş, istifa edip gitmiş gibi gösteriliyor. Bu durumda iş mahkemelerinde tabii sıkıntı yaşıyor işçi. Ama bizim yasalarımız işçi lehine olduğu için biz bir şekilde bunları geri çevirebiliyoruz. Çünkü burada asıl olan işin yapılmasıdır. İşçinin de durduk yere kıdem tazminatını almaksızın işten ayrılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Ama ben yine de işlerini sağlama bağlasınlar. İşten çıkarken yazılı olarak bunu bildirsinler fesih nedenlerini. Böylelikle davalarda daha kolay, sıkıntı yaşamadan çözüm elde edebilirler. Türk halkının temel bir özelliği var. Biz biraz daha çalışırken samimiyiz. Evet. En azından küçük işletmelerden bahsediyorum. Evet. Ve küçük işletmelerde yazılı talepler ya da elden ödenen maaşlar söz konusu. Evet. Ama bunda söze geçen yasalar çok fazla yürürlükte değil. Peki bunlarda dengeler nasıl korunuyor? Şimdi yani pardon sözünüzü kesiyorum. 2 ya da 3 kişilik bir işletme. Zaten aile gibisin. Maaşı elden veriyorsun ama birisini de çıkarmak istediğinde işlerini zorlaştırıyorsun aslında. Yeter ki kendisi çıksın. Kelimeyle telaffuz edilmesin bir şeyler. Senin işten çıkmanı istiyorum denmesin. O da ağır geliyor çünkü insana. Ama bunda sistem biraz daha
Yani Farklı herhalde. şimdi burada işçi işten çıktı diyelim ya da işveren tarafından çıkartıldı. İşin bir hukuk süreci başlıyor, mahkeme süreci başlıyor. Mahkeme sürecinde illaki bir şeylerin yazılı belgeye dayandırılması gerekmiyor. İşveren için gerekiyor. İşverenin ispat şartları çok ağır, maalesef çok ağır. İşçi ne yapıyor? 2 tane şahit getiriyor. Diyor ki ben şu şartlarda çalıştım, iş hakkım şu nedenlerle feshedildi. Mahkemelerde işçi lehine yorum yaparak ve işçi lehine olan karineyi uygulayarak iş kanunundaki o tanıkların dediğine göre genelde kararlarını veriyor. Bu uygulamamız böyle, işçilerimiz bunları bilsin ama tabii suistimal de etmemek lazım. İşverenler de çünkü ekonomimiz için, gelişmesi için çok önemli. Suistimal etmeden bunları uygulayabilmek gerekiyor. Her iki tarafta şeyleri hakkaniyetli olarak düşünmesi gerekiyor bence hareket etmeden evvel. Teşekkür ederim. Diğer soruya geçiyorum. İşverenin tazminat ödemeden beni işten çıkarmak için sürekli açığımı arıyor. Evet. Fakat açığımı bulamadığı için bu sefer bana kötü davranmaya başladı. Ayrıca psikolojik olarak da işle ilgili baskı uygulayarak benim istifa etmemi istiyor. Bu durumda ne yapabilirim? Şimdi az önceki soruyla Tam dolaylı yerine. da olsa aslında bağlantılı ama bu tabii daha farklı bir düzenleme. Şimdi bunun tam bir karşılığı mobbing diye geçiyor iş kanununda. Daha doğrusu iş kanununda geçmiyor. Yurt dışındaki iş kanunlarında mobbing uygulaması gündemimizde. Bizim borçlar kanunda yapılan değişiklikle bir madde olarak mobbing uygulaması geçti. Uygulamada derseniz mobbingle ilgili çok fazla dava yok. Aslında hepimiz, hakimlerimiz de bu konuda yeterince tecrübeye sahip değil. Yeni bir uygulama. Mobbingi işçinin de ispat etmesi çok zor. Çünkü o kadar geniş bir şey ki yani işçi mesela diyelim işveren bir emir ve talimat verdi. Yönetim hakkı kapsamında mıdır? Ona manevi bir cebir midir ya da işten uzaklaşması, çıkması için yapılan kasti bir şey midir? Yani bunları değerlendirmek tamamen hakimin takdirinde olacak bir şey. Ve dediğim gibi ispatı diğer şeylere göre çok daha zor. Her durum mobbing değildir. Mobbing birçok şeyin bir araya gelmesiyle olan ve sürekliliği olan bir şeydir. Mesela diyelim işveren dedi ki işte bugün geç geldin dedi, azarladı. Bu tek başına mobbing değildir. Yönetim hakkı kapsamında eleştiri olarak düşünülebilir. Bunun sürekli cereyan ettiğini düşündüğümüzde sistemli olarak yapılması gereken baskılar, bunların sürekli ve sistemli olarak yapılması artık işçiyi iş yapamaz hale getirip hayatından bezdirecek noktaya geldiğinde mobbing adını alıyor. Ama dediğim gibi ispatı çok zor. Bir de suistimal açık galiba. Evet. Bizde genelde şeydir, iş yerinde çalışan bayan işçiler üzerindeki cinsel taciz halinde mobbing uygulaması vardır. Yargıtay'a da bu yönde uygulamalar yansımıştır. Ama onun dışında yönetim hak kapsamında mesela diyelim ağır bir iş verilmesi, adam masa başında iş yapıyordur, evrak taşıma işi verilmiştir. Bu da bir mobbing kapsamına giriyor ama bunu dediğim gibi hani ispat edebilmek, sistemli olduğunu ispat edebilmek, işçiyi iş yapmaktan bezdirmiş olduğunu ve kasıtlı olarak tabii mobbingin en önemli özelliği de işveren tarafından kasten bunların yapılmasıdır. Bunları ispat edebilmek şu an için zor görünüyor. Çünkü iş kanununa alınmadı mobbing uygulaması. Borçlar kanununda genel bir kanun düzenleme olduğu için şu anda pratikte de bununla ilgili net kararlar Yargıtay'dan çıkmış da değil. Ama dönem dönem biz de bu tür davaları açıyoruz. Ama dediğim gibi tutarlı bir şey yok şu anda. Bundan sonrası hayırlısı diyelim. Son sorumuz. Tabii. İş yerimden geçen seneden kalan kullanmadığım izinlerimin ücretleri yerine bana alışveriş çeki verildi. Bu şekilde bir uygulama yapılması doğru mudur? Kesinlikle doğru değil. Şimdi işçi bir yılını tamamladıktan sonra çalışma süresine bağlı olarak yıllık izin hakları gündeme geliyor. Bu 15 günden başlıyor. Şimdi tabii iznini kullanır ya da kullanmaz. Ama işveren sen çalışacaksın, ben sana işte izin ücretini vereceğim diye bir baskı yapamaz ama işçi diyelim ki kullanmadı bunu. Dedi ki ben bunun parasını almak istiyorum. İlk sorunuza verdiğim cevapta da anımsarsanız işçinin ücreti nakit olarak ödenmek zorunda. Bunun yerine işte çek veremezsin, hediye veremezsin, işte erzak veremezsin. Nakit olarak o hesabını ödemek zorundasın ve bu yıllık izin ücretlerini de %50 yani normal ücretin %50 zamlı haliyle ödemek durumundasın. Tabii işçimiz bunu şey olarak görebilir, hani bu şekilde de çalışmasına devam edebilir. Çok esaslı bir şey değil. Eğer bu uygulama genel bir uygulama haline gelmediyse sıkıntı yaratmaz ama sırf bu nedenle dahi iş hakkını feshetse ne kıdem tazminatı alır. Yasalarımız çok açık. Bu tür ödemeler nakit ve gününde işçinin hesabına yatırılmak zorunda işveren tarafından. Yanlış biliyorsam uyarın lütfen.
senesini doldurduktan sonra bir sene önceki izni kullanma hakkı var mı? Şimdi yıllık iznin alması için 1 yılını doldurmuş olması lazım. 2. yılında izne hak kazanıyor. Tamam. Benim bahsettiğim 2. yıldan 3. yıla geçerken. 2. yıl 15 gün bir izin hakkı var ve onu kullanamadı. Evet. 3. yıla geçtiğinde o 15 günlük hakkı kullanabiliyor mu? Tabii ki. Tamam o zaman. Tabii ki. Güzel bir programda. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Cevap verebilmişimdir. Faydalı Bizim için olabilmişimdir. bence çok güzeldi cevaplar. Çok netti her şeyden önce. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.